Retro Days 1. bölüme hoş geldiniz. Enforce EMD chipset'e sahip bir anakartımızı hayata nasıl döndürdük, onunla başlayacağız. Windows 2000 çalışıyor gördüğünüz gibi. 2 adet kare tipi 32 bacak BIOS entegremiz var. Biri farklı bir anakarta, biri farklı bir anakarta ait. Bunlar bana kargo ile geldi. Bakalım programlayabilecek miyim? Yazacağım BIOS dosyaları burada, AVART tabanlı. Önce çiplerin oksidasyonları veya zamanla oluşabilecek is, kararma gibi kötü iletken olabilecek durumların önüne geçmek için likit temizleyici sonrası gözüme mat gelen iletken yüzeylerini de fiziksel olarak parlatmak için kullanacağım. Dileyenler tabii ki zımpara da kullanabilir. Bu şekil küçük bir el E'si ile yüzeylerden 2-3 kez geçiyoruz. Retro aygıta retro çip programlama cihazı gerekiyor. Bu bakımdan TabMax makinesini kullanıyoruz. ROM dosyalarım bu flash belleğin içerisinde ve yükleme yapacağım bilgisayar Windows 7 üzerinde çalışıyor. Ve arayüz programımızı başlatıp entegreyi bulalım. Şuraya yaz SSR. SST SST 49 ile F02. SST 28 49 yazalım. 49 T mi? Lüleburgaz. L var orada. Evet, alttaki. Hangisi? Lüleburgaz Fatsa, şu SSD'ye tıklayacaksın. Lüleburgaz Fatsa 020. 20 mi? Daha aşağı. 020. Şu mu? A'sı var. Yok o 49 bir dakika. 49 L 020. Senin şu soketler tozlu olmasın? o üst kapalı. 020 bak buraya ne diyor? PLC. Evet, FLCC 32 bizimki, doğru. Ha şu. Ay tıkladım onu. Bir dakika. Seç. Önce şu mandalı kaldırdın mı? Oraya koyduktan sonra sağa sola bir kanıt onu şöyle şeyleri biraz zor gibi ama tozları açsın. Sağa sola bir kanıt onu. çok kanıtamıyorum zaten, soket büyük. O zaman onu giriyor o şeyler. Sağ alt katı çok oturamam. Heh, tamam. Galiba senin mandal bozulmuş, bütün soketleri açamıyor. Açıyor. O yüzden bak bu alt köşe havada kalıyor. Neyse. Açık mı makine? Açıyor. Bu ekran nasıl gelecek? Bak o rit de bakayım. Korna pin Bak 7 ile 10 10. temas etmiyor. Dönüştürücüde meğersem hata var. Donanım hatasında da testte sorun çıkıyor. Çipi bir türlü doğru düzgün tanıtamıyorum. 16 bacak seçersem seçtiğini doğruluyor ama bu sefer kimlik hatasından da yine çipi tam olarak tanıtamadığım için yazılım yükleyemiyorum şu anda. Burada otomatik bul dediğim zaman şablon ayak yapılarının olduğu bir liste çıkıyor. Bunlara LG file olarak isimlendirmişler. Buradan mesela 16 pin seçip ilerlemeye çalıştığımda ilk olarak doğruluyor gibi görünse de aslında stabil çalışmıyor maalesef. Bunlar 16 pin diye görüyor ama. Testten geçiyor 16 pin olsa da. Lakin
Neyse ben dosyayı seçip yazayım bakayım. Seç bakalım gezecek mi? ...5366H. Çeksen mi diyorsun? Hı hı. Yazıp okuyunca bakalım hangisi olacak. Incorrect device ID dedi. Yine device'ı yanlış seçtim. Doğrulamadan hata veriyordu. Silme hata. Winbond 49F çift 02U. Geldim, aygıtı seçtim. Direkt dönüştürücü olan PLCC 32 seçildi. Oku diyoruz. Şimdi buffer'a bakalım. Buffer'da bunlar var. Buffer'a hex kodları bilen. Buffer bozuk bak. He? Buffer bozulmuş. Yani güncellerken patladığı için ilk başta 2 satır bir şeyler var. Sonrası hep Y. FF yani. Nasıl bulduk? Yani güncelleme yaparken hata verdi. Şimdi siliyorum. Bu sefer doğrulamadan geçti. Tekrar buffer'a bakalım. Şimdi doğrulama dosyamı açıyorum. Yani yazacağımız dosya. Bu MSI'dı. Şu. 995DH. Bunu otomatik olarak yazsın. Boşluk doğrulama hatasına düştü şimdi. Temassızlık mı var acaba? Change algoritmda voltaj ayarları var. Yedi numaralı pinde temassızlık. Şu an yazdı. Ama oku bakayım. Eminim ki bu makinenin de içini merak edenler vardır. Artık üst üste başarısız yazma denemeleri olduğu için şunun içini de açarak gevşeyen, iletken, geçme soket var mı yok mu bir kontrol edelim. Soketi mümkün olduğunca temizleyelim diye açmış bulunduk. Beni bir dene görelim. 5 volt biraz azalmış. 11.80. Tam 5 sarılar standartta 12, kırmızı 5'ti. İkisinde de yine. Bu Amerika standartı ters mi? Acaba gerçekten 5'i mi kontrol ediyor? Onu biliyor muyuz? Onu etmesi lazım. 5.90 tamam güzel. 5.0 onu da bırak. Böyle. Tamam. 11.94. O kurtarır herhalde.
Şu an Asus'un SSD'si deneniyor. Şu aşamaya gelememiştik. Raze'den sonra blank check'te hep kalıyordu. Şu anda programming başladı ve yazıyor. Doğrulamadan da geçerse bu çip oldu demektir. Ama buffer'da failing vardı. Yani şununla aynısını vermesi lazım değil mi? Dosyanın checksum'uyla. Ha oldu. Okey. Şimdi read yaparsan onu aynı vermesi lazım. Şu an buffer'a bir bakayım. Buffer'da bunlar var. Buffer'ın içine geldi. Aa bak dolu dolu. Demin çok daha boştu bu sefer. Tamam. Dolu. Şimdi bir read, bu buffer'ı sil veya Buffer'ı silme yok bu programda. Read var sadece. read'de Aygıt imzası hatası veriyor. Neyse geçiyorum onu. Çeviriciden dolayı olabilir. Bak burada da PA32T, S32, TSOP32. eğer yukarıdaki checksum'la aynı çıkarsa 5366H. Tamam şu an dosyamız yazılmış oldu. Bu çipi yazabildik. Hadi geçmiş olsun. Oh be, sonunda ya. Şu 1 dakikalık çip yazma işlemi için 3-4 saat neredeyse uğraştık diyebileceğim. Ama tabii ki bunun testini ise şehir dışında gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla gelecek sefer bunun çalışıp çalışmadığını öğreneceğiz. Ve şimdi öteki çipi yazıp yazamayacağımıza da bir bakalım. bunu silmeyecek misin? Silelim. Bir iletikte bakayım okuyabilecek mi? Güzel okuyor. Bak bunun şeyi Verify'dan geçti. bak Dosya 99. 99.5 DH'tı. Tamam. Ama şu anda İçindeki içinde bu var. 41. Şimdi içini bir silelim. Tamam sile bas. Ha, sen şurada orada o zaman read role var. Onlar ötüyor. Bir daha silelim onu. Erase ok dedi. Şimdi blank check'e geldiğin zaman patlar mı? Bakalım. Evet, bu çipte sıkıntı var. Bu çipin blank check'ini yapamıyor. Çip- Yandaki otomatik yaza ya da programa bas bakayım. Hemen bir saniye programa bas. Doldursun bakayım. Yazabilecek mi? Bir dakika dosyamız duruyor mu orada? Dosyayı seçtim. Blank check oraya Yok blank check'e geçemiyor. bu hasarlı Bu Winbond çipinde sorun var. Bundan temin etmek lazım. Bu heyecan verici çalışmaya ortak olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Devamı bu yaz gelecek ve yeni bölümlerle buluşacağız. Ayrıca 1000 abone çekilişine katılabilmek için kanala bir arkadaşınızı getirerek destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çözüm Stüdyosu